Merhaba arkadaşlar, Sevim'in örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün artık iplerimizden bir hırka örmeye karar verdim. Sizler de artık iplerinizi toplayın, gelin hep birlikte bu hırkayı örelim. Hırkamız kutu kutu şeklinde ilerleyecek. Kare kare diyelim. Benim şişim kalın. İpim de kalın. Bu kalınlıkta bir ip. Onun için kalın şişten lastiğini başlayacağım. Lastiğinden sonra bir ince şişe geçmeye düşünüyorum. Lastiği toplamasın diye kalın şişten başlayacağım. Koltuk altına kadar kesmeden bütün tek parça halinde öreceğiz. Ona göre beden ölçümüzü almamız lazım. Beden ölçüsünü nasıl alacağız? Şöyle söyleyeyim. Bir miktar öreceğiz şişimizde. 20 ilmeği bir şişimizde 10-15 sıra örelim. Sonra mezroyla ölçelim. Çıkan sayı santim, daha doğrusu çıkan santimi ilmek olarak hesaplayalım. Kendi bedenimiz çıkana kadar ilmeklerimizi atalım. Atıyorum şimdi komple bedeniniz 100 santimse atıyorum şimdi 20 ilmeği 10-15 santim ördük. Çıkan ne oldu diyelim? 8 santim mi oldu? Mesela ne yapacağız o zaman? 20 ilmeği 8 santimden çarparak 100 santime çıkana kadar ne kadar ilmek gerekiyorsa o kadar atıp başlayacağız. Hep birlikte önce lastik örelim. Ben lastiğimi beyaz bir şekilde başlıyorum. O sizin iplerinizin durumuna bağlı. Hangi ipinizden başlamak isterseniz ya da az çok ne ipim az diyorsanız, neyi daha çok görsel olarak görmek istiyorsanız ona göre ayarlayın. Ben mesela lastiğimi ilk ilmeğimi örmeden genelde alıyorum. Bir düz, bir ters olarak bu şekilde kendi bedenime göre ilmeğimi attım. Her bir kutumu da kendi hesabıma göre ben 24 ilmekten oluşturacağım. Siz bunu 20 ilmekte yapabilirsiniz. 22 ilmekte yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin kaç tane renk katmak istediğiniz duruma bağlı. Ben kendi hesabıma göre 24 ilmekten başlayacağım kutucuklarımı. Şimdi ilk önce hep birlikte lastiğimizi örelim. Örüp gelelim. Şimdi arkadaşlar ben lastiğimi ördüm geldim. Hatta ters yüzünden bir sırada ters ördüm ki önden örgülerim çirkin görünmesin diye. Şimdi renk kaynaştırmayı göstereceğim size. Bir renkten bir renge ortası böyle ayrık görünmeden şu kaynaştırmayı nasıl yapıyorum onu göstereceğim size. Şimdi ters yüzdeyim. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şu şekilde 24 ilmek olarak belirledim ben kutularımı. Şimdi kaç sıra öreceğimi sıramı ördükçe karar vereceğim. Tam 24 sıra örünce kare oluyor mu olmuyor mu ona bakarak kaç sıra ördüğümü belirleyeceğim. Belki 26 sırada kare düşer.
Belki 24 ilmeğe 24 sırada. Onu şimdi örerken anlayacağım. Siz de örerken aynı şekilde anlayacaksınız. Şimdi bu şekilde diğer ipimle kaynaşacak yere kadar geliyorum. Kimisi bunu tek tek kutuları örüp birbirine dikerek de kaynaştırıyor. Ben pratik olsun, koltuk altına kadar tek parça olsun diye bu yöntemi deniyorum. Şimdi geldik. Nasıl kaynaştıracağız? Şimdi bu yeşille örmüştük. Şimdi buradan somon rengimizi, bu yeşil en son ördüğümüz ip üstte olacak. Yeşili yeşil üstte olacak. Somon altından geçirmiş olacağız. Bakın burayı böyle çekeceğiz. Bunu ipin altından somon rengimi geçirdim ve ilmeğimi attım. Bakın şurada ip kaynaştı. Görüyorsunuz. Şimdi bundan örmeye devam edeceğim. Şimdi bir tane daha göstereyim isterseniz. Örüyoruz böyle. İplerimin kalınlığını da aşağı yukarı aynı ayarladığım için kutularda da bir sıkıntı yaşamıyorum. Bir de şunu söyleyeyim, benim lif iplerim de artmıştı. Onları da çift kat yaparak bu hırkama kattım. Renk değişimi güzel olsun diye. Sizler de dediğim gibi bütün iplerinizi değerlendirebilirsiniz. İnce olan iplerinizi 2 kat yapabilirsiniz. O size kalmış. Ben mesela olan iplerimi bu şekilde değerlendiriyorum. Çirkin de bir görüntü vermedi. Bakın şimdi zaten lif ipime geçeceğim. İçinden ve dışından ipi çıkartarak 2 kat yapınca, zaten normalde ikili oluyor. 2 kat yapınca 4'lü oluyor. Şimdi bunu buradan kaynaştıracağız. Nasıl kaynaştıracağız? Hemen alıyoruz ipimizi. En son ördüğümüz üstü olacak. Bu pembe ipimizde şu şekilde altından geçirerek iyice burayı biraz böyle sıkalım ki bolluk olmasın. Altından bakın, somon ipim üstte, yeni öreceğim ip altta. Bu şekilde altından geçirdiğim zaman ipim kaynaşmış oluyor. Şimdi hep birlikte koltuk altına kadar iplerimizi bu şekilde kaynaştırarak, sıkıntı oldu, kaynaştırarak örüp gelelim. Hepimiz herhalde anladık şimdi kaynaştırmayı nasıl yapacağımızı. Böylece örelim şimdi. Koltuk altında buluşalım. Arkadaşlar, ben koltuk altına kadar ördüm, geldim. Benim hırkam büyük olacağı için ben kutu sayısını fazla tuttum. 5 kutu olarak koltuk altına kadar ördüm. Dizinin üstüne kadar olacak aşağı yukarı. Siz eğer daha kısa istiyorsanız o ölçünüzü bedeninize göre kendiniz kutularını ayarlayın. Ben uzun istediğim için, biraz uzun istediğim için 5 kutudan, her biri 24 ilmekten söylemiştim. Şimdi koltuk altına kadar geldik. Burada ne yapacağız? Şimdi onu anlatacağım size. Şimdi burada 1,5 kutu öreceğim. Kol kesimine kadar 1,5 kutu öreceğim ve dönüş yapacağım. Geri kalan ilmekleri de şişe geçireceğim. Önce bir patı öreceğim. Ondan sonra bu yan patı öreceğim. Ondan sonra arka kısmı öreceğim. Ondan sonra yukarılarda ilmekleri kesmeden birbirine birleştirmeyi yapacağım. Onu da size göstereceğim. Şimdi videonun içinde
Yeniden bu tarafı nasıl kesip ilerleyeceğimi de onu da şimdi size göstereceğim. Şimdi koltuk altı kısmına kadar ördük. Kol kısmına başladık. Renk değişimimi yaptım. 1,5 kutu öreceğim. Şimdi ilk kutumu örüyorum. Neden 1,5 kutu öreceğim? Kenara lastik de yapacağım için yarım kutuyu da orada değerlendirerek yine yani ön 2 kutu olmuş olacak. O sebeple 1,5 kutu bana yetiyor. Kendi ölçülerime göre. Pardon. Dediğim gibi artan iplerimi bir arada böyle toplayıp değerlendiriyorum. Şimdi bir kutuyu ördüm. Şimdi öteki kutuya alttan hemen kaynaştırarak geçiş yapıyorum. Bakın bu şekilde kaynaştırdım. Alttan geçişimi yaptım. Şimdi burada 12 ilmek öreceğim. Kutunun yarısı. 24 ilmekten benimki oluştuğu için 12 ilmek örerek kol kısmını başlamış bulunuyorum. 12. ilmeğim. Burada devam etmiyorum. Burada dönerek geri geliyorum. Burası arka kısmı. Buraya şu anda dokunmuyorum. Burası en sona. Bu şekilde dönerek, 2 ilmeği örmüyordum. Bu şekilde dönerek geri geliyorum. Şimdi bu şekilde 2 kutu daha kol için öreceğim. Sizler de kol hizanızı ölçüsüne göre kutunuzu ya da kutularınızı örün. Tekrardan bir araya geleceğiz. Ama omuzda kesim yapmayın. Ben de kesmeyeceğim. Siz de kesim yapmayın. İlmekleri ilmek toplayıcıya alacağız. Bunu yapmamızın sebebi omuzda dikiş oluşmasın. İki taraflı ilmekleri kaynaştırarak keseceğiz. Bu şekilde dikişe gerek kalmayacak. Onu da zaten o sıraya geldiğimiz zaman sizlerle beraber paylaşacağım. Beraber yapacağız. Şimdilik dediğim gibi omuz hizasına kadar örelim. Tekrardan bir araya gelip buluşalım. Arkadaşlar ben ön koltuk altına kadar ördüm. Ondan sonra 1,5 kutuyu örerek şöyle 2 kutuda dikine doğru örerek koltuk altından kol hizamı belirledim. Bir salaş olmasını istediğim için kol ölçüme göre 2 kutu bana yetti. Önle ördüm. 2 taraftan da ördüm. Kestim. Şimdi arka tarafı da örüyorum. Arka tarafta yalnız ense kısmında böyle bir kesim yapacağız. Oyuk. Lastik yaparken güzel dursun. Dikine durmasın. Ensemizi de rahatsız etmesin diye. O kısma gelene kadar öreyim. Kaç sıra ördüğümü de söyleyeceğim size. O kesim yerinde birlikte yapacağız. Geri dediğim gibi bu öndeki açıklığı da size söylemiştim. Öne şu lastikten 2 tarafta da olacağı için bu mesafede kapanacak. Arkasıyla önü bir olacak genişlik bakımından. Şimdi örelim, gelelim. Ondan sonra birlikte ense kısmını keselim. Şimdi arkadaşlar arka kısmı ördüm. Şimdi ense kısmında kesimlere başlayacağız. 1,5 kutu burada arkada. 1,5 kutum da burada. Benim şimdi ense kısmıma bu kutu denk geliyor. Söylemeyi de unuttum. Ben 24 ilmekten 28 sıra örerek şu kareyi elde ettim. Siz de ipinizin
kalınlığına göre şişinizle birlikte göz kararıyla onu kendiniz ayarlayacaksınız. Benimkisi bu kalınlıkta, dediğim gibi 24 ilmeğe 28 sıra örerek elde ettim. Onun için şimdi burada 20 sıra ördüm. Şimdi bu ön kısımdan örerek geleceğiz. Şimdi göstereceğim zaten. Bu orta yerden kesimlerimizi başlayacağız. Ben her sıra kesim yapmayı düşünüyorum. Biraz derin bir oval gelsin diye. Kimisi hep ön yüzden kesim yapınca 2 sırada bir oluyor. Ben ön yüzden de ters yüzden de kesim yaparak kenarlardan 7'şer ilmek keseceğim. 7 ilmek buradan, 7 ilmek buradan. Toplamda 14 ilmek kesmiş olacağım. Zaten toplam ilmeğim de 24'tü. 10 ilmeği de ortada bir anda keseceğiz. Şimdi onu zaten göstereceğim size. Hep beraber şimdi başlayalım örmeye. Şimdi sıramızda örmeye başlıyoruz. 1,5 kutu olan kısımdayım. Şimdi önce yarım kutumu örüyorum. Şimdi renk değişimimi yapıyorum. Arkadan çevirdim. İpin altından geçirdim. Kaynaştırdım. İpi biraz da çekiyorum. Sıkı olsun. Bolluk olmasın ara mesafede. Yani şurada çok fazla bolluk olmasın. Şimdi bu kutuyla örüyoruz. Demiştim benim kesimlerim orta yer pembe kutuda denk geliyor. Orada başlayacağım kesimlere. Çok zevkli örünüyor. Ben zevkle örüyorum. Rengarenk olması da çok hoşuma gitti. Seviyorum renkli hırkaları. Tabi bu bir zevk meselesi. Siz illa bu kadar renk kullanacaksınız diye bir kaydı yok. Daha az renklerle de kaynaştırıp örebilirsiniz. Şimdi pembe olan kutuma geldim. Arkadan ipi kaynaştırıyorum. Bu lila rengin altından geçiriyorum. İlk ilmeğimi örünce lilayı da çekiyorum. Bolluk vermesi. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne demiştik? Kenardan 7 ilmek keseceğiz. Şimdi ortaya da 10 ilmek keseceğiz. Şimdi önce 2 ilmek bir öreyim. 7. Bu kenar. 1, 2 örüp bir taneyi üstünden geçiriyorum. Bir kesim yaptım. Bir tane daha örüyorum. Üstünden geçiriyorum. İkinciyi kestim. Üçüncüyü kestim. Dördüncüyü. Beşinci. Altıncı. Yedinci. Sekizinci. Dokuzuncu. 10. Şimdi burada toplamda kestiğimizi şöyle alalım bir. Bakın 2, 4, 6, 7. Şimdi bu orta kısmı bunu kestik. Şimdi bu kısım şişimizde bekleyecek. Burayla şimdi devam edeceğiz. Burası benim solum oluyor. Sol tarafı şimdi öreceğiz. Şimdi bir taneyi zaten kestik. Onun için kesmeden şimdi 7
pembe rengimizi örüyoruz. Devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi burada renk değişimimizi yapıyoruz. Görüyorsunuz, pembenin altından geçirerek kaynaştırıyorum. Şimdi bu sırayı da örelim. Arka kısımda kesme yerine kadar gelelim. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar, ben arka kısımdan 1,5 kutuyu ördüm. Pembede kesimler yapacağımı söylemiştim. Pembede de 7 ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6, 7. Ayrıyeten şimdi 2 ilmek daha öreceğim. Bir, 2 ve kesime başlayacağım. 2 ilmeği ördüğüm ilmeği üstünden geçirerek birinci kesimimi gerçekleştirdim. 10 ilmek keseceğim ortaya. 1, beraber sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bu da sonuncu 10. Geriye 2, 4, 6, bununla beraber 7 oluyor. Bu 7 ilmeğimizi örerek sonuna kadar bu şekilde aynı şeklimizi örerek arka tarafa geçeceğiz. Arka tarafa gelince hep birlikte yeniden görüşelim. Evet, şimdi arka kısmını da örerek pembe kısma kadar geldim. Burada hemen renk geçişini yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane örüp kesimimi yapıyorum. Arkadan kesimimi yaptım. Son ilmeğimi de örüyorum ve döndürüyorum. Şimdi burada pembeyle yine devam edeceğiz. Bir dakika. Buradan alıyoruz. Üçüncü ilmeğimizi ördükten sonra yine kesimimizi yapıyoruz. Ve sonuna kadar yine örüp arka kısma gelelim. Şimdi yine arka kısma geldim. Pembeye. Burada arkayı örerken yine aynı işlemi yapacağız. Son bir tane kalana kadar öreceğiz ve kesimimizi gerçekleştireceğiz. Üstünden geçiriyoruz ve son ilmeğimizi de örüyoruz ve çeviriyoruz. Hemen yine kesim yapacağız. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. İkinciye ve üçüncüyü de örüyoruz. Hemen üstünden geçiriyoruz. Örüyoruz. Yeniden
Bu kısmı her zamanki gibi örüyoruz. Bu pembeler bitene kadar bu şekilde kesim yapıyoruz. Ondan pembeler bittikten sonra da komple kesim yapıp bir tarafı bitiriyoruz arkadaşlar. Bitirip gelelim. Arkadaşlar ben şimdi kesimi arkadan yapıyorum. Çünkü 28. sıram arkadan doluyor. Keserken beyazdan kestim. İpi kaynaştırarak turkuazımı da turkuazdan keseceğim. Bu şekilde. Renkleri bozulmuyor bu şekilde. Daha güzel oluyor. Siz de aynı şekilde yapın. Fazla renk kullandığımız için hepsini kendi renginde kesmek daha güzel bir görsellik verecektir. Şimdi tersten kestiğim için biraz zorlanıyorum. Şimdi böyle kese kese gelelim, size şu son kısmı göstermek için. Arkayı beraber kesiyoruz. Ben sıralarında kayma mayma olmasın diye en güzel bu şekilde olsun dedim. Bu yüzden arkadan ters yönden kesimi yapıyorum. Bakın arkada kesim yaparken bir tane pembem kaldı. Bunu da biliyorsunuz ense kısmına ait. Burayı keserken onu da aynı şekilde keseceğiz. Ve sol tarafı, arkanın sol tarafın kesimi bitmiş olacak. Şu şekilde. Geçelim. Evet. Şimdi buraya gelince kaynaştırıyorum yine. Son ilmeği de pembe olarak örüyorum. Bu şekilde kesimimi yapıp düğümleyeceğim. Şimdi diğer tarafı da keseceğiz. İpimi gördüğünüz gibi buraya bağladım. Pembe ipimi bağladım. Diğer yarım kısmı tamamlayacağız. Burada şimdi önü örmüştük. Arka sıraya gelmiş bulunuyoruz. Ne yapacağız? Şimdi ilk ilmeği örmeden alıyorduk ama burada şimdi ip bağladığım için örüyorum. İkinciyi de örüyorum. Üçüncüyü de örüyorum. Ve kesimimi bu şekilde gerçekleştiriyorum. Üstünden atlatarak buradaki kesimimizi yaptık. Diğer tarafta nasıl kesim yaptıysak her sırada pembeler bitene kadar burada da aynı şekilde kesimlerimize devam edeceğiz. Ve arka kısım komple bitmiş olacak. Hep beraber tamamlayalım. Gelelim.